Aradığınız bütün elektronik ekipmanları kolay bir şekilde bulabileceğiniz robodunya.com sitesini sizlere tanıtmak istiyorum. Tarayıcı alanına robodunya.com yazdıktan sonra sitenin kendi resmi sayfasına giriş yapabilirsiniz. Ana sayfanın sağ üst kısmında bulunan sembole tıklayarak hızlı ve ücretsiz bir şekilde üyelik işlemi başlatarak kampanya ve duyurulardan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Ana sayfaya geri dönüş yapabilmek için Robo Dünya logosuna tıkladıktan sonra bu şekilde ana sayfaya yönlendirme işlemi yapabilirsiniz. Sol kısımda bulunan tüm kategoriler yazısına tıklayarak alt sekmelerde istediğiniz herhangi bir elektronik ekipmanı veya Arduino gibi modüllere buralardan ulaşım sağlayabilirsiniz. Elektronik komponentler sekmesine geldiğimizde ise devre elemanlarını burada kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Eğer site içerisinde aradığınız herhangi bir elektronik malzemeyi bulamazsanız, burada görmüş olduğunuz iletişim butonuna tıklayarak sağ kısımda görmüş olduğunuz iletişim formunu kendi kişisel bilgileriniz ile doldurarak yetkili kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Veya çok daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak istiyorsanız, buradaki görmüş olduğunuz numarayı arayarak yetkili kişiye ulaşım sağlayabilirsiniz. Sitenin tekrar ana sayfasına geri dönüş yapacak olursak, sitenin alt kısımlarında görmüş olduğunuz gibi yeni ürünler sekmesinin hemen altında bazı popüler ürünler göreceksiniz. Vermiş olduğunuz siparişler aynı gün içerisinde kargo işlemi yapılarak tarafınıza çok daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanılmaktadır. Yine tüm kategoriler sekmesine tıklayarak ilgili elektronik komponentleri, havya ve ekipman gibi seçeneklere buradan ulaşım sağlayarak ilgili ürünleri sizler de sepetinize ekleyip çok daha ucuz bir şekilde satın alma işlemi sağlayabilirsiniz. Tüm kategoriler yazısına tıkladıktan sonra ilgili elektronik komponentleri veya Arduino gibi modüllere buradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde piyasadan çok daha ucuz elektronik komponentlere yine site içerisinden sahip olabilirsiniz. Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Sizler için hazırlamış olduğum bu devreyi kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarımda ve hazırlamış olduğum devrelerde polis çakarı, flaşör devreleri vesaire bu şekilde devreler hazırlamıştım. Hem bir takipçimin isteği üzerine hem de uzun zamandır da benim aklımda olan bir devreyi kısmet oldu, nasip oldu, tasarladım. Şimdi devre nasıl çalışır? Hangi entegre üzerine kurulmuştur ve bu devreyi nerelerde kullanabilirsiniz? Kısaca bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar, devre kartının üzerine baktığımızda 2 tane 555 entegresi görmektesiniz. Burada 2 adet 555 entegresi mevcut. Çıkış kısmında ledlerimi besleyecek olan tip 122 Darlington bir transistördür. Normal bir transistör burada çok fazla etki etmeyecektir. Çünkü çıkış akımını ona göre ayarlamış oldum arkadaşlar. Buradaki düzeneye göre, devreye göre. O yüzden kullanabilirsiniz. Bacakları aynı olmak suretiyle farklı bir model Darlington transistör olabilir. Bunun çok da bir önemi yok. Fakat dediğim gibi benim bu devrede kullanmış olduğum tip 122 transistör arkadaşlar. Şimdi bu devrenin asıl amacı bildiğiniz gibi uçaklar gökyüzünde süzülürken uçakların kanadında bir flaşör bulunuyor. Bu flaşör belli bir saniye aralıklarda
flaşlama işlemi yapıp yine belli bir saniye aralığında durup tekrardan bu işlemi döngüsel olarak tekrarlıyor. Şimdi bu devrede de yine aynı şekilde uçak kanadında bulunan LED devresi kurmaya çalıştım. Gayet güzel oldu. Çıkış kısmında kullanmış olduğum LED 12 voltta ortalama 5 amper akım çekiyor arkadaşlar. Bu çok özel bir LED, power LED. Yani uçakların kanadında kullanılan LED olmasa bile gerçekten karanlık ortamda ortamı gün ışığı gibi, gündüz gibi aydınlatabilen 12 voltta 5 amper çeken bir LED kullandım. Bu devreyi isterseniz araçlarınızda alarm sistemi gibi hani yalancı alarmmış gibi kullanabilirsiniz. Aracınızın uygun yerlerine bağlantısını yapıp çıkış kısmına 12 voltluk LED bağlayabilirsiniz. Tabii ki 12 voltluk LED bağladığınız zaman çok daha ortamı aydınlatacaktır ama araya bir direnç ekleyerek örneğin kaç olabilir? Mesela 20 kilo ohm olabilir, 50 kilo ohm olabilir veya 470 kilo ohm olabilir. Onun değerlerini kendiniz ışığın aydınlatmasına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu devrede arkadaşlar dediğim gibi uçakların kanadında bulunan flaşörün hemen hemen aynısı. 2 adet 555 entegresi üzerine kurdum. Devreye tekrardan bir artı eksi girişlerimi sağlamak istiyorum. Şu şekilde artı bağlantımı beyaz kabloma bağlıyorum arkadaşlar. Eksimi de devrenin mavi kablosuna yani eksi hattıma bağlıyorum. Şu anda henüz voltaj göndermedim. Ayarlı güç kaynağı üzerinden voltajımı aktif ettiğimde görmüş olduğunuz gibi yani burada kameranın ekranına bu flaşör işlemi yansımıyor. Dediğim gibi LED fazlasıyla aydınlatıyor arkadaşlar. Gerçekten 12 voltta 5 amperlik bir akım çekişi var. Çok fazla ışık yaydığından dolayı kameranın ekranına sanki böyle anlık yanıp sönüyormuş gibi bir görüntü gösterebilir. Buna aldanmayın. Bu devreyi kurduğunuz zaman gerçekten ne demek istediğimi çok daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Yani uçak kanadındaki flaşör devresinden hiçbir farkı yok desem yeridir. Şöyle kapatmak istiyorum. Bu devreyi istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz veya bir uçak projeniz varsa prototip uçaklar ile RC uçaklar ile uğraşıyorsanız bu devreyi kullanabilirsiniz. Kanadına bir LED takıp flaşör işlemi yapabilirsiniz veya araçlarınızda yalancı alarm gibi bu devreyi de kullanabilirsiniz. Kullanmak isteyen arkadaşlar yardımcı olabilirim. Yorumlar kısmına veya mail üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu devrenin devre şeması, baskısı ve devreye ait tüm bilgiler videonun açıklamalar kısmında bulunan linkteki ilgili sitenin içerisinde mevcut arkadaşlar. Devre hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız linke bırakmış olduğum site içerisine girerek oradan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Umarım sizler için de yararlı, faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Burada ek olarak ve dikkatle söylemem gereken bir şey var ki bu kısımda görmüş olduğunuz 0.22 mikrofarad, bu kısımda görmüş olduğunuz 0.47 mikrofaradlık kondansatör var. Flaşlama işlemi ve döngüsel devam edebilmesi için buradaki kondansatörleri aynı değerde kullanmanız gerekiyor ki tıpatıp uçak kanadındaki flaşör işlemi gibi flaşlama yapsın. Eğer buradaki kondansatörlerin değerlerini düşürüp veya daha yüksek bir değerde kondansatör takarsanız flaşlama işlemini bozarsınız veya kendi zevkinize göre, kendi tasarımınıza göre kondansatörlerin değerlerini küçültüp veya büyütebilirsiniz. Buradaki tercih size kalmış. Ama bu devrede kullanılması gereken kondansatör 0.22 mikrofarad, 0.47 mikrofarad kondansatör olması gerekiyor. Son bir kez daha devremizi çalıştıralım. Şu şekilde yani gerçekten çok parlak bir şekilde yanıyor LED'im. Bu yüzden ekrana tuhaf bir görüntü yansıyabilir veya dediğim gibi sadece anlık flash yapıyormuş gibi görünebilir arkadaşlar. Buna aldanmayın. Devre son derece güvenilir ve yüksek akım çekişinde bulunur. Daha doğrusu yüksek akımları kaldırır. Şöyle iptal edelim. Devre hemen hemen gerçekten
uçak kanadındaki flaşörün aynısı diyebilirim. Şöyle ledin önüne bir tane kapak koymak istiyorum. Şu şekilde. Yani biraz ışığı kesmiş olsa bile gerçekten çok aydınlık yanıyor arkadaşlar. Çok net yanıyor. Hatta şu anda soğutucusu bile ısınmış diyebilirim. Bu devreyle ortalama 5 amper çıkışında 5 amper bulunan bir led kullanabilirsiniz. Yani 5 ampere kadar buradaki transistör dayanır arkadaşlar. 5 amperden sonrası için mutlaka soğutucu kullanmanız gerekmektedir. Umarım dediğim gibi sizler için yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.